Her şey sıradan bir merakla başladı. Eski kitaplar, garip işaretler, sessizlik üzerine öğretiler. Onların bana kapı açacağını düşündüm. Açtılar da. Fakat ötesinde duran şey hiç hazır olmadığım bir karanlıktı. Bunlara olan merakımın asıl sebebi babaannemdi. Babaannem herkesten farklı biriydi. İnsanların sıradan, günlük kaygılarıyla ilgilenmez, saatlerce kitapların arasında kaybolur, zaman zaman hepimizden soyutlanır, bazen de bilmediğim kelimeler mırıldanırdı. Onun hayata bakış açısı farklıydı. Bizim gibi değildi. Çok şey bilir ama az konuşurdu. Hiç öfkelendiğini görmedim mesela. Ağladığını ya da ağız dolusu güldüğünü. Sadece tebessüm ederdi bazen. Bu çoğu zaman bir şeylerin cevabı olurdu. Hüzünlendiğinde gözleri bir başka bakardı. Bunların dışında ona dair bilmediğim ve anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Onu kaybettikten sonra hayatımda bir boşluk oluştu. İnsanlar onun için esrarengiz biriydi diyorlar. Ama ben biliyorum. Onun dünyası bizim dünyamızın çok ötesindeydi. Ve ben o dünyayı anlama arzusundaydım. Her şeyi sorgular oldum. Geceleri uzun uzun düşündüm. Ölüm, hayatın anlamı ve bazı şeylerin neden belirli kişilere açık olduğu üzerine kafa yordum. Annem, babam, arkadaşlarım. Kimse bunlar hakkında tatmin edici cevaplar veremiyordu. Her sorum, her merakım giderek bir boşluk yaratıyordu içimde. Bana sadece babaannem yol gösterebilirdi. Bu yüzden onun kitaplarına gömüldüm. Onun dünyasına dair bir iz aradım. Babaannemin elinden düşürmediği bir kitabı vardı. O kitabı her gün elinde görüyordum ama ne olduğuna hiç bakmamıştım. Sonuçta babaannemin kişisel eşyalarıydı onlar. Onun ardından arayış yolculuğuma bir kılavuz olması için onun kitaplarına sığındım. İlk olarak elinden düşürmediği kitaba baktım. Ama kitabın içindekileri anlayabilecek bilgiye sahip değildim. Kitaptaki yazılar antik bir dille yazılmış gibiydi. Yazıları anlamama imkan yoktu. Bunun dışında kitabın içinde garip semboller, çizimler ve işaretler vardı. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama babaannemin her gün elinde olan bu kitap belli ki onun yol göstericisiydi. Bu kitabı günlerce karıştırdım. Sembollere ait bilgiler araştırmaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. Sonunda babaannemden kalan diğer kitapları karıştırmaya başladım. Bazıları içinden hayat dersleri çıkarılabilecek hikayeler barındıran okuma kitaplarıydı. Bazıları ise öğreti kitabı. Bir kitapta sembol ve işaretlere ait bilgiler vardı. Karıştırdıkça içerisindeki bazı sembollerin babaannemin elinden düşürmediği asıl kitapta bulunan sembollerle eşleştiğini fark ettim. Asıl kitabı anlamak için diğer kitaplardan faydalanmam gerektiğini anladım. Günlerce bu kitaplara verdim kendimi. Hepsini okudum. Sembollerle ilgili ayrıntılı bilgiler edindim. Bazı ifadelerin ne anlama geldiğini kavramaya başladım yavaş yavaş. En çok bilgi edindiğim kitap yeşil kapaklı çok eski bir kitaptı. İlk sayfasında oku, anla ve hazmet. İlim sana istediğini verecek yazıyordu. İçerisinde tevazudan, sabırdan, kanaatkarlıktan bahseden yazılar vardı. Gerçek mutluluğa ve dünya zevkleri dışındaki asıl doygunluğa ulaşmanın bir rehberi gibiydi. Okudukça içimde bir şeyler değişti. Artık asıl kitabın içindeki sembol ve işaretlerden bir anlam çıkarabiliyordum. Yazıları da çat pat çözebiliyordum. Bu kitap aslında bütün öğrendiklerimi hayata geçirebileceğim bir sistemi ifade ediyor gibiydi. Mesela bir sayfada ritüel yapan birine benzeyen bir çizim vardı. Hemen yanında 4 yaprağa benzeyen sembol yer alıyordu. Bu sembol sessizliği ifade ediyordu. Kenarındaki küçük rüzgar esintisini andıran çizim, ruhun bedenden ayrılışını,
yanındaki çarpıya benzeyen işaret de uyku veya tembelliği ifade ediyordu. Altındaki madde madde sıralanmış yazılarda ise tekrar edilmesi gereken sözler yazıyordu. Bu bir çeşit ritüeli anlatıyordu. Uyumadan önce sessiz bir ortamda yapılması gereken, ruhu arındıran bir uygulama. Her gece yatmadan önce bu uygulamayı yapıyordum. Yazıları tam olarak çözemediğimden dolayı içimden gelen kelimelerin tekrarıyla tamamlıyordum ritüelimi. Bu süreçte üzerime öyle bir sakinlik çöktü ki artık günlük hayattaki hiçbir şey bana yeterince önemli gelmiyordu. Bu da daha az kaygı, daha çok huzur demekti. Evet, başlarda hissettiğim şey tam olarak buydu. Ama sonra her şey değişmeye başladı. Beni gerçek anlamda şaşırtan ilk değişim, seslere karşı oluşan duyarsızlığım oldu. Bu tam olarak ne zaman oldu bilmiyorum. Ama artık sesleri bir farklı duyuyordum. Sokaktan gelen sesler vardı ama bana ulaşmıyorlardı. İnsanlar konuşuyor, arabalar geçiyor, kuşlar ötüyordu belki. Fakat bunlar yalnızca bir uğultu gibi kulağıma çarpıyor, sonra yok oluyordu. Dünyanın sesleri susturulmuştu sanki. Konuşma seslerini derinden ve boğuk bir şekilde duyuyordum. Onun dışında kalan dış gürültüler tamamen arıtılmış gibiydi. Bir köpeğin havlaması, dışarıdaki araba seslerinden oluşan gürültüler, kısaca dış dünyaya ait karmaşadan çıkan o sesleri duymuyor gibiydim. Bazı seslere karşı ise tam tersi daha da duyarlı olmuştum. Yerdeki tahtanın gıcırdaması ya da nefes sesleri gibi. Bunları derin bir sessizliğin içinde yankılanır gibi çok net bir şekilde duyuyordum. Bir süre sonra tamamen yabancı, ortama ait olmayan sesler gelmeye başladı kulağıma. Odada kimsenin olmadığı bazı zamanlarda belirsiz fısıltılar duyuyordum. Zaman geçtikçe görüntüler de değişmeye başladı. Artık renkler daha soluk, insanların yüzündeki ifadeler ise silik ve belirsizdi. Sanki nesnelerin etrafında ince bir sis perdesi vardı. Sonra o sesin arasından başka şeyler belirdi. Önce gölgeler, ardından titreşen ışık parçaları. Giderek kendimi çevremden daha da soyutlamaya başladım. Günlerin akışını seçemez hale geldim. Dünyaya karşı kayıtsızdım. Kendimle baş başa olduğum anlarda sesleri ve görüntüleri daha net duyup görebiliyordum. Sanki bu dünyaya bir perde inmiş, başka bir dünyaya kapı aralanmıştı. Başka bir boyuta ulaşmış gibi hissediyordum kendimi. Ya da asıl gerçek yavaş yavaş görünür olmuştu. Bu gizem motivasyonumu daha da arttırmıştı. Günümün çoğunu kitapların arasında geçiriyor, her geçen gün bir başka şifreyi çözüyor, yeni uygulamalar deniyordum. İnsanlarla olan iletişimim yüzeyseldi. Ailemle vakit geçirdiğim zamanlarda çoğunlukla sessiz ve kendi halimdeydim. Önceki halime kıyasla daha ölçülü davranışlara sahiptim. Ailem de bendeki bu değişimi hissetmiştir muhtemelen. Ama kendimle o kadar meşguldüm ki başkalarının bana ne gözle baktığını algılayabilmem mümkün değildi. Ama ben kendime baktığımda artık daha olgun birini görüyordum. Her geçen gün başka bir sırra daha ulaşmış gibi hissediyordum kendimi. Halim, tavrım, duruşum. Babaannem gibi olmuştum sanki. Onun dünyasına adım atmış olmanın verdiği bir gurur ve iç huzuru hissediyordum. Ve artık bu dünyanın kapıları bana aralandığına göre babaannemi de görebilirim diye düşündüm. Geceleri artık başka uygulamalar da yapıyor, uyku saatlerimden fedakarlık ediyordum. Aynaya baktığımda sadece bedenimi değil, ruhumu da görebildiğimi hissediyordum. Kitapları karıştırırken bana kılavuzluk eden sesler vardı artık ve uyumak için yatağa uzandığımda bana eşlik eden gölgeler görüyordum. Odanın köşesinde hep bir silüet beliriyordu. Sağımda ve solumda daha silik görüntüler. Ama köşedeki silüet hepsinden daha net görünüyordu.
Belli bir şekli yoktu. Her saniye çizgileri değişiyor, kalıbı esniyordu. Görüntüsü bazen silik oluyor, bazen netleşiyordu. Her gece yattıktan sonra köşede silüetin belirmesini bekliyordum. Silüet yavaş yavaş belirmeye başladığında vücudumda bir uyuşma ve karıncalanma hissediyordum. Bir gece yine bu uyuşma hissiyle yatağımda yatarken köşedeki gölgenin yavaş yavaş belirmesini izledim. Her zamankinden daha net ve koyu bir görüntüye büründü. Sürekli kımıldıyor, sanki belli bir şekle girmeye çalışıyordu. Her kıpırdayışında vücudumda dayanılmaz acılar hissetmeye başladım. Kulaklarım uğulduyor, mideme sancılar giriyordu. Sanki içimden ruhum çekiliyormuş gibi kıvranmaya başladım. O hareket ettikçe ben kıvrandım. Görüntü bir o yana, bir bu yana kıvrılıyor, bir türlü şekle giremiyordu. Sonunda terden sırılsıklam olmuş bir şekilde kendimden geçtim. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. O gün kitaplardan uzak kalmak istedim. Bahçedeki sandalyeye oturup arkama yaslandım ve kendimi rüzgara bıraktım. Gece o kadar zor geçmişti ki biraz olsun ara verip dinlenmek istemiştim. Ama hava aldığımı bile hissedemiyordum. Sanki bir kutunun içindeymişim gibi sıkışmış hissediyordum kendimi. Sesler fazlasıyla orantısızdı. Evin kapısı açılsa kulağıma devasa bir demir kapının gıcırdayarak açılması gibi bir ses geliyordu. Arkadan yaklaşan bir adım sesi kafama balyoz gibi iniyordu sanki. Kafamın içindeki gürültüden bahsetmiyorum bile. Her saniye bir fısıltı ya da birbirine karışan sesler duyuyordum. Kendimi artık bu dünyaya ait değilmiş gibi hissediyordum. Odama geçip sakinleşmek için bazı uygulamalar yaptım. Vücudum hafifledi. Beynimin içindeki sesler azaldı. Sonra yine kitaplara verdim kendimi. Garip bir şekilde rahatladım yine. Sanki bu oda, bu kitaplar beni bırakmıyor, dünya hayatına katılmama izin vermiyorlardı. İşin kötüsü yakında okullar açılacak, ister istemez yine insanların içine karışmam gerekecekti. O zaman bu ağırlıkla nasıl baş edeceğimi, seslere nasıl dayanacağımı, gündelik hayata nasıl adapte olacağımı bilmiyordum. O zamana kadar kitaplarla ve ritüellerle geçirdiğim vakti biraz daha azaltmaya çalıştım. Ama başka hiçbir şeye odaklanamıyor, kendimi yine masanın başında kitapları karıştırırken buluyordum. Uzak duramadığım, kopamadığım bir şeyler vardı. Her gece o gölgenin şekle girmeye çalışması sırasında aynı acıları hissetmeye devam ettim. Okul dönemi geldiğinde ise her şey daha da zorlaştı. İnsanların içine karışmıştım karışmasına ama sanki orada değil gibiydim. Konuşmalar derin bir kuyunun içinden geliyormuş gibiydi. Bazı yüzler yoktu. Çoğu kişinin yüzünü boş bir maske gibi görüyordum. Hiçbir şeye odaklanamadığım gibi inanılmaz bir yorgunluk hissediyordum. Kendimi nasıl eve atacağımı şaşırıyordum. Eve dönüp kitapların başına geçtiğimde ise sanki dışarıda o günü hiç yaşamamışım gibi geliyordu. Bir gece yine köşedeki gölge belirdi. Vücudum bu kez daha fazla uyuşmuştu. Her seferinde daha fazla rahatsızlık hissediyordum. Hareket etmeye başladığında ben de kıvranmaya başladım. Kendimi kaybedecek duruma geldiğimde silüetin bir şekle girdiğini fark ettim. Gövdesi netleşti, yüzü belirdi. Eğilip bana baktı. Yanakları çökük, gözleri boşluk gibiydi. Babaannemdi bu. "Babaanne, sen misin gerçekten?" diye kekeledim. Hiç konuşmadı, sadece baktı. Yatağımda doğruldum, ter içindeydim. Ona doğru yürümek istedim ama hareket edemedim. Ne kadar konuşturmaya çalışsam da bir şey söylemedi. Sonunda onu görebilmiştim ama sadece bir yansıma gibiydi. Ona ulaşamıyordum. Bu gecelerce devam etti.
Gündüzleri eve dönene kadar yaşadığımı bile hissetmiyordum. Gelir gelmez odama geçip kitaplarıma gömülüyordum. Geceleri ise gittikçe zorlaşıyor, babaannemin görüntüsü bir türlü yansımanın ötesine geçemiyordu. Sonunda bir gece kendimi kaybetmeden onun sesini duyabildim. "Burada ne işin var? Senin bedenin buna dayanamaz," dedi. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Dudaklarım titredi. "Dayanamıyorum artık," dedim. "Ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım?" "Onu geri gönder," dedi ses. Ama görüntü kaybolmuştu. "Nasıl?" diye inledim. "Nereye?" Sadece bir yankı duyuldu. "Geri ver." O sırada her yer karardı. Kendime geldiğimde yerde yatıyordum. Saat 3'ü henüz geçmişti. Yavaş yavaş yerden kalkmaya çalıştım. Sendeleyerek yatağa doğru yürüdüm. Yaşadıklarım bir rüya gibi geldi. Babaannemin söylediklerini hatırladım. "Onu geri gönder, geri ver." Kimden bahsediyordu? Neyi vermem gerekiyordu? Bilmiyordum. Yatağımın yanındaki masanın üzerinde babaannemin kitabını açık bir şekilde bırakılmış buldum. Onu en son kitaplığa koyduğuma emindim. Ama orada masanın üzerinde duruyordu. Hemen koşup kitabı elime aldım. Açık olan sayfayı inceledim. Ben daha yaşadıklarımın gerçekliğini bile kavrayamamışken o işaretini göndermişti. Yazıları okumaya çalıştım. Semboller bana ne yapmam gerektiğini işaret ediyordu. Ortadaki büyük sembolle çevrelenmem gerekiyordu. Hemen sembolü yere çizip daire içine aldım. Odanın kapısını kilitleyip anahtarı aldım ve dairenin ortasına bıraktım. Kendim de anahtarın üzerine yerleşerek kitabı kucağıma aldım. Kitaptaki bir iki sembol sanki kenarlarından ışık süzülüyormuş gibi diğerlerinin içinde kendilerini belli ettiler. Hepsi farklı anlamlara geliyordu. Dairenin sağ tarafından başlayarak çizginin hemen altından bir kez daha çevreledim kendimi. Beliren sembolleri küçük dairenin içine sıralayarak çizmeye başladım. En sonunda ellerimi kitabın ortasındaki sembole bastırarak bekledim. Kelimeler ağzımdan döküldü. "Bedenim yalnızca bana ait. Benden git. Burada sana ait hiçbir şey yok." Her söylediğimde içim titriyordu. Gözlerimi sımsıkı kapatmıştım. Sanki dairenin içinde dönüyordum. Ya da her şey etrafımda dönüyormuş gibiydi. Tir tir titremeye başladım. En sonunda başım öyle bir dönmeye başladı ki öylece yere yığılmışım. Bir kez daha kendime geldiğimde tam manasıyla bir uykudan uyanmış gibi hissettim. Bedenim yorgundu ama hafiflemiştim. Kitap kucağımda değildi. Sağa sola baktım, her yeri karıştırdım ama bulamadım. Odanın etrafını dolaşırken dinledim. Odanın içindekileri duymaya çalıştım. Kulaklarımda uğultu kalmıştı ama bu defa yalnız olduğuma emindim. Ama aynı zamanda içimde bir boşluk da vardı. Sanki bir organımı söküp almışlar gibi. Geri vermem gereken şeyin o kitap olduğunu anladım. Kitap gidince o şey de gitti. Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım. Sesler düzeldi, görüntüler düzeldi. Ama bir şey var eksik olan. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bütün yaşadıklarım benden bir parça alıp götürdü.